Yemek adasına ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugünkü tarifim yapımı çok kolay. Ağızda dağılan kıyır kıyır çok lezzetli havuçlu kurabiyenin yapımını göreceğiz. 4 adet havucu yıkadım. Güzelce rendeledim. Şimdi küçük bir tencerenin içine alıyorum. Üzerine 2-3 yemek kaşığı kadar toz şeker ekleyerek pişirmeye başlayacağım. Havuç yerine elma da kullanabilirsiniz. Ocağın orta gözünde devamlı karıştırarak pişirelim. Havuçlar yumuşayınca içine 1 tatlı kaşığı dolusu tereyağı ekleyelim. Pişirmeye devam edelim. İsteğe göre ceviz ekleyebilirsiniz. Ben küçük bir su bardağı kadar ceviz içi kullandım. İri kıyılmış. 1 tatlı kaşığı toz tarçın ekledim. Bu aşamadan sonra artık ocağın altını kapatabiliriz. Cevizler yumuşamasın. Soğuması için ayrı bir kabın içine aldım. Yoğurma kabımın içine 3 yemek kaşığı yoğurt, 100 gram kadar tereyağı ekliyorum. Oda ısısında bekletilmiş tereyağı. Yaklaşık 3 yemek kaşığı kadar. Bir çay bardağı pudra şekeri ekledim. Yarım çay bardağı zeytinyağı ekledim. Çiçek yağı da kullanabilirsiniz. Karıştıralım. Toplamda 3 su bardağı un kullanacağım. Unun miktarı unun inceliğine, kalınlığına göre değişebilir. Unu kontrollü bir şekilde ekleyelim. Bir paket vanilin, yarım paket kabartma tozu ekleyelim. Çok güzel yoğuralım. İsterseniz biraz da tezgahın üzerinde yoğurabilirsiniz. Sonra hamuru 2 eş parçaya böldüm. Yağlı kağıdın arasına yaydım. Bu şekilde bir merdane yardımıyla incelttim. Bu şekilde bir kalıp kullanabilirsiniz veya normal bir bardak kullanabilirsiniz. Çıkaralım. Yağlı kağıt sermiş olduğum fırın tepsisine dizelim. Arasından çıkardıklarımızı tekrar yoğurup aynı şekilde kullanacağım.
Diğer hamuru da aynı şekilde açıyorum. Bu hamurda yağlı kağıt kullanmak şart. Başka türlü açılmıyor. Merdaneye yapışıyor çünkü. Veya hamur parçalanıyor. Bu şekilde yaparsanız daha iyi olur. Kalıbımı hafif unluyorum. Bu şekilde bir hamur kartı kullanırsanız daha kolay olur. Bölünmez. Şimdi iç harcını yeteri miktarda hepsine eşit bir şekilde yayalım. Daha sonra gösterdiğim şekilde kapatalım. Dediğim gibi elma da kullanabilirsiniz. Havuçlu da çok lezzetli oluyor. Önceden ısıtmış olduğum 180 derece fırında üzeri pembeleşinceye kadar pişireceğiz. Kurabiyeler pişti. Mis gibi de kokular yayılmaya başladı. Biraz ılık olduktan sonra üzerine pudra şekeri serpiştirebilirsiniz. Gerçekten kıyır kıyır ağızda dağılan çok lezzetli, çayın kahvenin yanına tüketebileceğiniz şahane bir tarif oldu. Yapımı da ne kadar basit gördünüz. Umarım tarifimi beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğen tuşuna basıp abone değilseniz de abone olursanız mutlu olurum. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Başka tariflerde, başka videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Afiyet olsun.